Merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün eğer aranızda kilo verdikten sonra ben tekrar verdiğim kiloları geri alıyorum diyenleriniz varsa bu kişiler için bir parantez açmak istiyorum. Tabii ki de kilo verme başlığı apayrı bir konu. Ona ilerleyen dönemde ayrı bir video ile değineceğim. Ancak işte siz kalorinizi kısmış olabilirsiniz, çeşitli diyet modaliteleri yapmış olabilirsiniz, egzersiz yaparak veya mide balonu yaptırarak, mide küçültme ameliyatı olarak bir şekilde kilo verdiğinizi varsayalım. İşte bu verdiğiniz kilolar aslında yağ dokudan gidiyor ve bu yağ dokunun içerisinde depolanan toksinler var. Toksinler demişken aslında detoks kavramını da burada biraz detaylandırmak gerekiyor. Adı üzerinde toksinlerin vücuttan atılmasına biz detoks diyoruz. Dolayısıyla siz kilo verirken detoksifikasyon yolaklarınızın da destekleniyor olması lazım. Nedir detoksifikasyon yolakları? Detoksifikasyonun temelinde rol oynayan organımız karaciğerdir. Karaciğerin tek bir amacı vardır. Yağda eriyen toksinleri suda eriyebilir hale getirerek idrarla, safrayla, gaytayla veya terle birlikte bunları dışarıya atabiliyor olmamız lazım. İşte aslında vücudumuza giren birçok madde yağda eriyen toksinler arasında bulunuyor. Bizim aslında kullandığımız ilaçlarda, yediğimiz gıdalardaki, içtiğimiz sudaki diğer toksinlerin de birçoğu yağda eriyen toksinler. Yani vücutta yağ doku içerisinde depolanan toksinler. Ve bizim bunları dışarıya atabilmemiz için öncelikle karaciğerdeki detoksifikasyon yolaklarıyla bunu suda eriyebilir hale çevirmemiz gerekiyor. Burada rol oynayan mekanizmalar arasında daha önce videosunda çektiğim örneğin metilasyon yolakları görev alıyor. Metilasyon çarklarının doğru çalışabilmesi için de sizin B12, folik asit yani B9 vitamini, B6 vitamini ve diğer B vitaminleri açısından depolarınızın dolu olması gerek. Onun yanında magnezyum ve çinko gibi temel mineral eksikliklerinizin olmaması, aynı zamanda ferritin depolarınızın da dolu olması gerek ki metabolizma sağlıklı bir şekilde bu dönüşümü gerçekleştirebilsin. Bu dönüşüm gerçekleşince de yetmiyor. Yani evet siz bu toksinleri suda eriyebilir hale getirdiniz diyelim. Eğer bol su tüketmiyorsanız ve vücudunuzdan idrar çıkışı yeterince olmuyorsa bunları idrarla atamazsınız. Eğer egzersiz yapıp terlemiyorsanız bunu terle atamazsınız ve yine siz bunu karaciğerden safrayla birlikte bağırsağa akıtsanız da sağlıklı bir şekilde dışkılayamıyorsanız, büyük tuvaletinizi yapamıyorsanız ve kronik kabızlık sorununuz varsa yine bu toksinleri vücuttan atamazsınız. Yani vücudumuzdan bu toksinlerin çıkış kanallarının da sağlıklı bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Yani önce aslında en önemli nokta kilo verirken bu toksinleri de vücuttan atabilmek. O nedenle özellikle bağırsak sağlığı burada çok önemli. Kesinlikle kabız olmamanız lazım ve yüksek etkili prebiyotik lifleri hayatınıza dahil edebilirsiniz. Probiyotikleri hayatınıza dahil edebilirsiniz. Daha önce bunlarla ilgili videolar çekmiştim. Aynı zamanda kabız olursanız eğer safrayla birlikte bağırsağa akıtılan toksinlerin bağırsaktan tekrar emilebilme riski de söz konusu. İşte bu bağırsaktan tekrar emilimi engelleyen de bir tane süper besinimiz var. Bunlar da spirulina ve chlorella. Bununla ilgili de daha önce video çekmiştim. Peki videomuzun başlığı olan tekrardan kilo almayla bu anlattıklarımın ne ilgisi var? İlgisi şuraya dayanıyor. İşte bu yağda eriyen toksinler adı üzerinde yağ dokuda depolanan toksinler. İşte siz bunları karaciğerde dönüştüremezseniz. Dolayısıyla burada karaciğer sağlığı da çok önemli. Metilasyonun yanında karaciğeri destekleyen berberin ve silimarin gibi takviyeler de bu detoksifikasyona katkıda bulunurlar ve bunu dönüştürdükten sonra safrayla, idrarla, gaytayla veya terle bunları vücuttan uzaklaştıramadığınız takdirde vücut bu toksinleri bir yerde depolamak zorunda. Siz her ne kadar uğraşsanız da kilo verseniz de vücut bu yağda eriyen toksinlerin başını sokacak bir yer olması adına bunlara bir ev üretir. Nedir o ev? İşte yağ dokudur. Vücut tekrar kilo alma eğiliminde olur. İşte kilo verdikten sonra vücudun tekrar kilo alma eğiliminde olmasının temelinde yatan noktalardan bir tanesi buraya dayanıyor. Kilo vermek evet çok önemli. Çok çabalar harcayarak kilo vermeye çalışıyorsunuz. Ancak kilo verirken aynı zamanda detoksifikasyon ve vücuttaki toksinlerin de temizlenmesi bir o kadar önemli. İşte bugün sizlere bir parantez açarak bu detaydan bahsetmek istedim. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı Evrimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan okuyabilir. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.